Dostlar, hiç kendinizden 2 kat büyük bir hamburgere tek tıkta ağzınıza atmayı denediniz mi? Muhtemelen çeneniz kırılır, hastanelik olurdunuz değil mi? Ama doğada öyle bir canlı grubu var ki, adamlar için kendi kafasından 4 kat büyük bir timsahı laps diye mideye indirmek. Sıradan bir pazar aktivitesi. Evet, yılanlardan bahsediyorum. Yaklaşık 150 milyon yıl önce bacakları terk edip biz böyle iyiyiz aga diyerek evrimleşen bu yürüyen sindirim makineleri günümüzde 4000'e yakın türüyle dünyayı kasıp kavuruyor. Timsah yiyeni, sırtlan yutanı, hatta gözünü karartıp insan yutanı bile var. Peki ama nasıl? Kemikleri kırılmadan, organları patlamadan ve en önemlisi boğulmadan kendilerinden kat kat büyük canlıları nasıl bütün halde yutabiliyorlar? Önce kısa bir ricam var. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya dönelim. Biz insanların alt çene kemiği önden sabittir. Yani ağzımızı ne kadar açabileceğimiz bellidir. Ama yılanlarda durum çok farklı. Alt çene kemikleri önde birbirine bağlı bile değil. Aralarında aşırı esnek ve elastik bir doku var. Yani çene sadece aşağı değil, yanlara doğru da açılabiliyor. Pitonları ele alalım mesela. Ağlı pitonlar çenelerini tam 180 derece açabiliyor dostlar. Bir an gözünüzün önüne getirin. Ağzınızın üst kısmı yukarı, alt kısmı tamamen göğsünüze bakıyor. Bu esnek deri ve çene kasları sayesinde kafa taslarının 4 katı büyüklüğündeki avları çorap gibi içeri çekebiliyorlar. Peki o sırada nasıl nefes alıyorlar? Ağzınızda devasa bir ceylan var ve yutmak 2 saat sürüyor. Tıkanıp ölmez misiniz? Yılanlar bunu da çözmüş. Yemek yerken nefes borularının girişini ağızlarının dışına adeta bir şnorkel gibi uzatıyorlar. Avı yutarken bir yandan dışarıdan püfür püfür nefes almaya devam ediyorlar. Üstüne üstlük ağızlarındaki geriye yatık jilet gibi dişler avın geriye kaymasını engelliyor. Mideye inen av ise haftalarca süren bir sindirim sürecine giriyor. Midelerindeki özel asitler ve hücreler sayesinde avın kemiklerini bile eritiyorlar. Öyle ki büyük bir ziyafet çeken bir piton bir yıldan fazla tek bir lokma bile yemeden yaşayabiliyor. Ama sanmayın ki her yılan avını direkt lop diye yutuyor. Afrika yumurta yiyen yılanı kocaman kuş yumurtalarını bütün olarak yutuyor. Yemek borusunda içeri doğru bakan omurga çıkıntıları var. Yumurta içeri girince bu kemikler yumurtayı jilet gibi patlatıyor, içini süzüp kabuğu geri kusuyor. Tam bir sıfır atık felsefesi. Yengeç yiyen yılan avı bütün yutmak zor olduğu için yengecin bacaklarını tek tek koparıp öyle yiyor. Kör yılanlar. Termitlerin kafasını giyotin gibi koparıp sadece sindirimi kolay gövdelerini mideye indiriyorlar. Hatta bu kör yılanların olayı sadece yemekte değil. Salgıladıkları özel bir kimyasal sayesinde karınca yuvalarına elini kolunu sallayarak giriyorlar. Karıncalar bunu kendi türlerinden sanıyor, bizimki de yuvadaki larvaları açık büfede yer gibi yiyor. İşin daha da çılgın tarafı ne biliyor musunuz? Doğuçuluk baykuşları bu kör yılanları yakalayıp yuvalarına getiriyor. Ama yemek için değil, ev arkadaşı olsun diye. Kör yılan yuvadaki zararlı böcekleri yiyor, baykuşun yavruları da sağlıklı büyüyor. Doğada ev kirasını böcek yiyerek ödeyen bir yılan var. Şaka gibi. Tabii büyük avları devirmek sadece esnek çeneyle olmuyor. İşin içinde muazzam bir kimyasal savaş var. Mesela kedi gözlü yılanlar, kırmızı gözlü ağaç kurbağasının yumurtalarını avlıyor. Ama kurbağa embriyoları yumurtanın içindeyken yılanın titreşimini hissedip usta kaçın bizi yiyecekler diyerek erken doğum yapıyor ve suya atlıyor. Peki ya dünyanın en zehirli canlılarından birini yemek isterseniz? Kuzey Amerika'daki bahçe yılanları tek bir tanesi bir insanı anında öldürebilecek kadar güçlü tetrodotoksin barındıran batı semenderlerini çıtır çıtır yiyor. Sinir hücrelerindeki proteinler mutasyona uğradığı için zehir bunlara etki etmiyor. Üstelik bu zehri karaciğerlerinde depolayıp kendi düşmanlarına karşı zırh olarak kullanıyorlar. Yani zehirli yemeği yiyip kendini zehirli hale getiriyor. Diğer tarafta ise kendi zehrini üretenler var. Filipin kobrası, saniyeler içinde solunum sistemini felç eden nörotoksin salgılar. Batı Afrika testere ölçekli engereği, kanın pıhtılaşmasını engelleyip dokuları eriten ölümcül bir zehir kokteyline sahiptir. İç bölge taypanı, dünyanın en güçlü zehrine sahiptir. Ama ilginçtir, bu devasa gücü genelde küçük kemirgenleri saniyesinde etkisiz hale getirmek için kullanır. Geldik videonun en can alıcı noktasına. Çeneyi açtık, zehri hallettik. Peki bir yılan kendisinden daha uzun başka bir yılanı nasıl midesine sığdırır? İşte Doğu Krallık yılanının akıl almaz taktiği. Zigzag sıkıştırma. Bir Doğu Krallık yılanı kendisinden daha uzun olan Teksas sıçan yılanını veya bir çıngıraklı yılanı yutmaya başladığında av midenin sonuna dayanır. Mide biter ama dışarıda daha metrelerce yılan vardır. İşte bu noktada krallık yılanı omurgasını kasarak avının vücuduna içeriden müthiş bir baskı uygular. Midesinin içindeki ölü yılanı adeta bir akordeon veya slinky eye oyuncağı gibi katlayarak zigzag şekline getirir. Yani dışarıdan bakıldığında düz duran yılanın midesinde diğer yılan akordeon gibi paketlenip sıkıştırılmıştır. Evet dostlar,
Doğanın gerçekleri bazen yutması gerçekten zor olabiliyor. Tabii eğer bir krallık yılanı değilseniz. Ayrıca bir sonraki videoda hangi garip doğa hikayesini incelememizi istersiniz? Fikirlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.